Evet, bugün cevaplayacağımız soru videonun altındaki etiketler ve açıklamalar ne kadar önemli? Birçok yorum geliyor bu konuda. Etiketler önemsizmiş, artık eskisi gibi çalışmıyormuş vesaire. Şimdi arkadaşlar buradaki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Ne işe yaradığını bizzat örneklerle göstermek istiyorum. Uygulayıp uygulamamak size kalmış. Yorumlarınızı video altında dile getirebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepimizin amacı YouTube'a bir video yüklediğimiz zaman para kazanmak için, kanalımızın büyümesi için mümkünse ilk sayfalarda hatta ilk sıralarda çıksın isteriz. Bunun için YouTube'un baz aldığı bazı şeyler var. Yani ben videolarımı attığımda nasıl yukarılarda sıralanır? Mesela burada söylediği üzere başlık, açıklama ve video içeriğini baz alırım ama benim için en önemli şey videonun etkileşimidir der. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani her şeyi tam yapmak sizi izletmez arkadaşlar. Bir Photoshop uzmanıyla çalışabilirsiniz, bir editçiyle çalışabilirsiniz. Ancak insanlar sizin anlatımınızı ya da konunuzu beğenmiyorsa hiçbir şekilde izletemezsiniz. Artık bunu anlamamız gerekiyor. Ancak tabii meta verileri dediğimiz şey, yani başlık, açıklama ve etiketler net boyutta önemli. Bu konuyla alakalı araştırma yaptığınız zaman mesela etiketler ne kadar önemlidir? Bazı kişiler bu sayfalara ulaşıyor ve şuradaki önemsizdir kelimesi dikkatlerini çekiyor. Ha, tamam, o zaman kullanmaya gerek yok diyor. Ya da araştırmalarına devam ettikleri zaman etiketlerin videonuzun keşfedilmesine olan katkısı çok azdır diyor. Bu da bir enteresan değil mi? Yani orada etkisizdir diyor. Burada katkısı çok azdır diyor. Tabi burada bir kafa karışıklığı oluyor. Alakalı videolara baktığımız zaman biz diyor işte arama özelliğinde videoları sunarken arama motoru olduğu için biri diyor sorgu yaptığında vesaire diyor neye bakarız diyor. Videolara başlık, açıklama ve videonun içeriğine bakarız diyor. Diğerine geldiğimizde yine aynı şekilde daha kolay bulunmak için tıklama teşviği olsun diye vesaire işte küçük resme, başlık, açıklamaya bakarız diyor. Şimdi burada etiketler kelimesi çok geçmediği için insanlar da diyor ki ha tamam, o zaman etiketler önemsizdir. Şimdi ben size bir tane örnek vereceğim. Ondan sonra bu konuyla alakalı birkaç fikrimi de söyleyeceğim. Videoyu sonlandıracağım. Sizi daha fazla yormayacağım. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Şimdi video etiketlerinde öncelikle etiket ve hashtag ayrımını bilmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız çok büyük oranda hashtag ve etiketleri karıştırıyor. Hashtag dediğimiz şey neydi? Videonun başındaki mavi hashtag işaretiyle yazmış olduğumuz kısma hashtag diyoruz. Normal şuradaki gibi kullanmış olduğumuz kelimelere etiket diyoruz arkadaşlar. İkisini birbiriyle karıştırmayın. Çünkü ikisinin çalışma yapısı birbirinden bir tık farklı. Buna da örneğimi vereceğim. Şimdi etiketleme nasıl kullanılmalı? Tek bir örnekle vereceğim ve sizler de gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bütün videolarımızda hemen şöyle gelelim. Mesela son attığım videoda da dahil. Şimdi ben bir video atıyorum. Sorulan soru şu. Burada 500 yazıyor. 500'e kadar doldurmak zorunda mıyım? Arkadaşlar, alakalı olmak suretiyle istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Bakın, alakalı olmak suretiyle. Yani ben Google AdSense ödeme yöntemiyle alakalı bir video atıyorum. Bu banka hesabı ekleme ve bu sayede paramı çekmemi sağlayan bir sistem. Öyle değil mi? Etiketlerin hepsini kontrol ettiğiniz zaman tamamen bununla alakalı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu bir örnektir. Öncelikle alakalı olma şartı var. Daha anlaşılabilir olması için size biraz daha niş bir örnek vermek istiyorum. Mesela şu videodan örnek verelim. Hemen geldim. Özellikle zaman damgalı videolarda bakın şimdi. Etiketleme yaptığınız zaman VitaIQ programı kullanıyorsanız şu mavi sıralamaları görebilirsiniz. Tamam, burada bir problem yok. Bazılarının yanında 10 yazıyor, bazısının yanında 4 yazıyor, bazısının yanında 1 yazıyor. Etiketleme sistemi arkadaşlar size tam olarak bu faydayı sağlar. Yani sizin videonuzu bulmayı kolaylaştırır. Ama nasıl kolaylaştırır? Siz dersiniz ki YouTube'a bak ben bu konuyu çektim ancak benim konumda böyle bir detay var. Ben bu konunun, mesela ben kendimden örnek vereyim, 2022 versiyonunu çektim. Aramalarda biri 2022 diye ararsa benim videom bununla alakalı ve buna elinden geldiğince yer ver diyorum. Bununla alakalı etiketleme sistemi kullanıyorum. İsterseniz test edelim. YouTube telif nasıl atılır? Bakalım 4. sırada diyor. Geldik buraya. YouTube telif nasıl atılır? İnsanların arayacağı en önemli şeylerden bir tanesi. Bakıyoruz 4. sırada bir problem yok. 3. sırada bizde. Tamam, hiçbir problemimiz yok. Ancak ben ne demişim orada? Demişim ki ben bu videoyu 2022 yılında çektim. O yüzden bu tarz etiketlemelerde bana yer ver. Bunlar nerelerde belli ediyorum bir de? Başlığımda elimden gelince açıklamada anahtar kelimelerle desteklediğim zaman YouTube'a bununla alakalı bir fikir veriyorum.
YouTube da bunu test ediyor ve ne yapıyor? Bizim videomuzu ileriye taşıyor. Yani etiketleme sistemi, tekrar parantez açalım, alakalı olmak suretiyle videonuzdaki detayları öne çıkartacağınız ve buralarda iş yapan bir sistem. Açıklamayla karıştırmayın. Peki videonun altındaki açıklamalar ne işe yarıyor? İşte orada işin rengi biraz değişiyor arkadaşlar. Şimdi etiketleme sistemi sizin videonuzla alakalı YouTube'a fikir verdiğiniz yer. Açıklama bölümü, açıklamadan kastımız nedir? Hemen onu da gösterelim şöyle. Yani videonun başlığın altındaki şuradaki yer alan bölüm videomun bulunmasını kolaylaştıran bölüm. O zaman sanki bir tık daha önemli burası. Evet, çünkü unutmayın YouTube bir arama motorudur. Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru YouTube'dur. Zaten ikisi de birbirine bağlıdır. Yani insanlar buraya bir kelime yazar ve alakalı sonuçları YouTube onları sunmaya çalışır. Açıklamadaki önem şudur. Aynı örneğimizden devam edelim. Şimdi ekrana çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Bize denir ki YouTube aramada daha yukarıya çıkmak istiyorsanız videonun altındaki açıklama kısmında özellikle gözüken yerde, bütün videoların altında açıklamalar unutmuyoruz, belirli bir yere kadar gözüküyor. Bunların içerisinde konunuzla alakalı anahtar kelime barındıran cümleler, kelimeler kullanın. Açıklamayı diyor anahtar kelime barındıran şekilde yazarsanız diyor YouTube diyor bunu diyor algılar. Bakın aradaki ben buraya ne yazdım? YouTube telif nasıl atılır 2022 dedim. YouTube telif şurada gördüğünüz gibi diğerlerinden nasıl kelimelerinin daha kalın durduğunu göreceksiniz renk ayrımından. Öyle değil mi? Dikkatli baktığınızda bu kelimeler açıklamada geçen videoların daha farklı kalın puntoyla yazıldığını göreceksiniz. Yani algoritma bunu ne yapıyormuş? Algılıyormuş. Eğer diyor sen de diyor bununla alakalı yani videonla alakalı açıklamalarda anahtar kelime geçirirsen hem algoritma algılar hem de insanlar videonun içerisinde işte YouTube telif hakkı yeni özelliği değil de bakın burada örnek veriyorum. YouTube telif hakkı şikayeti nasıl yapılır? Evet ya ben de bunu arıyordum diye bir his uyandırırsın ve insanların tıklamasını arttırırsın. Alakalı sonuçlarda daha yukarıda yer alırsın diyor. Yani başlık ve açıklama videonuzu aramalarda yukarıya doğru itiyor. Etiketleme sistemi de yeni gelen özellikleri YouTube'a bildirmekte önem teşkil ediyor arkadaşlar. Bunu lütfen atlamayın. Hatta Türk mantığıyla düşünelim biraz. Arkadaşlar bu alan gereksiz olsaydı YouTube zaten bunu iş yükü olarak bizlere sunmazdı ve kaldırırdı. Lütfen bu detayı da es geçmeyin. Alakalı ve spam olmadığı müddetçe illa 500'e kadar doldurmak zorunda değilsiniz. Bu arada kullanabilirsiniz mantıklı olmak suretiyle dediğim gibi defalarca. Şimdi gelelim şu hashtag meselesine. Hani farklı dedik, nasıl çalışıyordu? Farklıydı. Aramada da farklı çalışır, video üstündeki tıklamalarda da farklı çalışır. Özelliği nedir? Özelliği alakalı olarak doldurulması gerekiyor ve benzer alandaki videoları ne yapıyor? Gruplandırıyor. Örnek veriyorum YouTube eğitim, YouTube telif hakkı, YouTube telif atma diye 3 tane ne yapmışım? Hashtag kullanmışım. Çıkan videolara baktığımız zaman YouTube eğitim videoları olduğunu görüyorsunuz. Bunu bir gruplandırıyor. Bir diğeri YouTube telif hakkı dediğimizde videoların sadece telif hakkı ile alakalı olduğunu görüyorsunuz vesaire. Yani hashtagler videolarınızı gruplandırmaya yarıyormuş. Hatta aramada da bunu kullanabilirsiniz. Yani buraya hashtag işaretiyle arama yapabilirsiniz. YouTube telif hakkı. Bu şekilde hashtagli aramalarda da bulunabilirsiniz. Böyle bir ibare göreceksiniz ve alakalı sonuçlara burada ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karıştırılan nokta da şu. Şimdi bazıları konuyu çok yanlış anlamış. Diyor ki açıklamaya diyor hashtag eklemek diyor spam etkisi yaratır diyorlar. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. 3 tane, 4 tane, 5 tane hashtag kullanmanızda bir sıkıntı yok. Zaten maksimum video başlığı üstünde 3 tanesi gözükecek. Hashtagleri başlığınıza eklemenize gerek yok. Buradaki alanı tabiri caizse boşa harcamanıza gerek yok. Spam olacak şey şu. Hashtag politikalarına baktığımız zaman hemen geldik. Aşırı etiketlemeyi karıştırıyorlar kelime olarak. Bu aşırı etiketlemeden kastı buradaki hashtag ile alakalı bir politikadan bahsediyor. Ve diyor ki çok fazla etiket eklemeyin. Yani buradaki etiket normal etiket değil. Hashtag'ten bahsediyor. Ne kadar çok etiket yani burada söylediği şey etiket dediği şey hashtag eklersen o kadar az alakalı hale gelir. O yüzden diyor 60'tan fazla hashtag eklediğinde yok sayılır diyor. Arkadaşlar önceki videolarımızı izleyenler bilir. Burası 15'ti. Daha sonra YouTube burayı 60'a çekti. Alakalı videolardan bakılabilir. Kendi kanalımızda da var. Burada bizim tavsiyemiz son olarak alakalı olmak suretiyle hashtaglerinizi açıklamanın en altına
mümkünse 3-4 tane böyle alakalı olmak suretiyle ve genel düşünerek konunuzla alakalı yazmanız olacaktır. Merak edenler için nasıl yazacağım? Tam olarak benim sistemimi kullanabilirsiniz. Alakalı birer başlık, alakalı anahtar kelime geçiren açıklama, konuyla alakalı 3 tane hashtag, alakalı video etiketi olmak suretiyle bunları kullanabilirsiniz. Alakalı tüm videolarda da sizlere aynı şeyi söylüyor. Yani diyor ki başlık, açıklama vesaire bunlarda diyor anahtar kelime getirirseniz içerisinde daha kolay bulunursunuz. YouTube arama motoru bunu burada gördüğünüz üzere algılar ve videonuzu aramalarda yukarıya doğru çıkartır. Ancak şunu tekrar olarak söylemek istiyorum. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederiz. Aramayla alakalı hani şu efsane avımız vardı. Şimdi tüm bu söylediklerimiz yani videonuzun başlıkları, açıklaması vesaire tam olması gerektiği gibi olduğunda sizin videolarınız yukarı sıralarda çıkacak diye bir şey yok. Unutmayın ki arama sonuçları en çok izlenen videoların listesi değildir. Gerçek olan şey videonun izlenme süresidir. Tamam, zaten burada da yazdığı gibi alakalıysa en fazla 1-2 paragraf uzunluğunda güçlü açıklamalar yazarak bunları destekleyebilirsiniz diyor. Hemen ne demek istiyor? Yani bu en çok izlenen videonun listesi değildir derken işte tam olarak aslında bundan bahsediyor. Sizin abone sayınız, sizin videonuzun görüntülenme sayısı bir arama yapıldığında insanlara olan sunumda önemsizdir arkadaşlar. Burada asıl olan şey ne yazıldığı, videonun meta verilerinin yani başlık, açıklama, video etiketlerinin bunu ne derecede karşıladığı ve kitleyi elde tutma endeksidir. Bunları baz alarak yukarıya çıkartır. Bunu istediğiniz örnekte deneyebilirsiniz. Yani ben biraz önce böyle bir konu araştırıyordum. İnternetten para kazanmak. Mesela bak 70.000 abonesi var, 5.000 izlenmiş ama en üstte duruyor. Aşağıya doğru indiğimiz zaman daha fazla izlenip daha fazla abonelere sahip olan kanalların alt sıralarda olduğunu da görebilirsiniz. Demek ki ne abone sayınızın ne de videonuzun görüntülenme sayısının buralarda hiçbir önemi yokmuş. Özetleyelim mi şöyle bir? Belki kafa karışıklığı oldu arkadaşlar. Videonuzun altındaki etiketleme sistemi alakalı olduğu müddetçe iş yapmaktadır. İspatının yani nasıl çalıştığını sizlere gösterdik arkadaşlar. Hashtag ile açıklamadaki etiket kavramını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hashtag kullanım alanlarımızın neresi olduğunu sizlere gösterdim. Nasıl çalıştığını gösterdim. Açıklamanızda anahtar kelime olduğu zaman YouTube algoritmasının aramalarda bu kelimeleri nasıl algıladığını sizlere gösterdim. Burada tamamen bir bütünlükten yana olmalısınız. Konuyla alakalı dikkat çekici bir küçük resim. Unutmayın, ambalajı kötü olan bir ürünü kesinlikle satamazsınız. Dikkat çekici güzel bir başlık, açıklama, hashtag ve etiket sistemini bütünleşik olarak kullanıyorsunuz ve düzenli olarak içerik üretiyorsunuz. Hepsi bu. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun cevap verebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.